Yıllardır Türkiye'de haberleri alt üst eden efsanevi bir yaratıktan bahsediliyordu. Bu manşetleri gören büyük küçük herkes 90'lı yıllarda Van Gölü'ne girmekten korkarak yaşadılar. Ve Van Gölü canavarı ismini taktıkları bu yaratık Van Gölü'nün içerisinde yaşayan, dünyada yaşamış olan dünyanın en büyük dinozoru kadar büyük ve suda yüzebilen garip bir varlık olduğu söylendi. Van ve Bitlis arasında yer alan Türkiye'nin en büyük göleti olma özelliğini taşıyan Van Gölü bu söylentiler sayesinde dünyada bilinmeye başlandı. 90'lı yıllarda birçok araştırmacı Van Gölü'nün çevresini sardı. 7 metre uzunluğunda kahverengi siyahımsı bir yılandır. Büyük yılan, yani ben yılan tahmin ediyorum. 4 metre kalınlığı var. Uzunluğu da hemen 15 metre var. Bunlar arasında bir sürü yerli ve yabancı bilim adamları vardı. Bu söylentileri merak eden meclis sayesinde yetkili bir araştırmacı, bilim adamı memur atandı. İhbarlar gün geçtikçe o kadar büyüdü ki 1000'in üzerinde Van Gölü canavarını gören ve ihbar eden insan vardı. Bununla da kalmadı. Yüzlerce fotoğraf ve video kaydı piyasaya çıkmaya başladı. 1993 yılına denk adından hiç söz edilmeyen bu canavarı Loch Ness canavarı gibi dünyaca bilinen bir şöhreti yakalamasına vesile oldu. Hem Van Gölü'nün çevresi araştırmacılar sayesinde canlandı hem de efsaneyi arayan tekil kişilerce doldu. Ama Van Gölü canavarının tarihi de burada bitmedi. Aslında ilk Van Gölü canavarı ihbarı Osmanlı dönemine dayanıyordu. 1889 yılında 2. Abdülhamit Han döneminde padişaha ve kadıya çok garip bir varlığın olduğu söylendi. Van Gölü'nün çevresinde abdest alan kıdemli bir askerin bilinmeyen bir varlık tarafından ayaklarından yakalanıp suya çekildiğini ve asker belindeki bıçağı sayesinde yaratığı yaralayarak kurtulduğu bildirilmişti. O dönemde 2. Abdülhamit Han bu konunun araştırılması hakkında insanları görevlendirdi. Ama araştırmaların sonuçları her zaman gizli tutuldu. Belki de bulundu ve halkın korkmaması için gizli bilgi olarak saklandı. Belki de hiç göremediler ve araştırma yarım kaldı. Ama bir tek bununla da bitmedi. Gören insanlar ihbar edenlerden fazla. Hal böyle olunca dünyanın en efsanevi yaratıkları arasında olmayı hak etti. Bu zamana kadar Osmanlı döneminden sonra hiçbir insana saldırdığı ihbarı olmasa da büyük küçük herkes ondan korkuyor. Bu videomuzda kanıtlanabilir ve gerçek belgelere sahip kalacağız. Van Gölü canavarı gerçek mi? Nerede yaşadı? Ve internette bulunan kayıtların orijinalliğini araştıracağız. Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyleyse hep birlikte videoya geçelim. Mahmut Baykara'nın çekmiş olduğu bir video ile Top 10 listemize başlıyoruz. En güncel görüntülerden biri olmasından dolayı listemizin 10. sırasında yer almaktadır. 15 Şubat 2019 yılında YouTube'a yüklenen bu videoyu araştırmalarımızın sonucunda ulaşabildik. Akşam saatlerinde çekilen ve Van Gölü canavarı olduğu iddia edilen video kaydını gelin hep birlikte izleyelim. Video kaydını hepiniz izlediniz ve incelediniz. Evet, sıra inceleme sırası bizde. Van Gölü'nün kenarında çekilmiş olan bu video kaydı ya sabahın ilk ışıklarında ya da gece çökmeden önce kayıda alındığı bariz bir şekilde belli oluyor. Dikkatimizi çeken diğer bir nokta ise video kaydı yapılan ve canavar olduğunu iddia ettiği varlığı çeken adam arasında yaklaşık 15 metre civarında bir mesafe var. Sanki öylesine gölü çekermişçesine rahat, herhangi bir şaşırma sesi veya korkma sesi çıkartmıyor. Rahat bir şekilde oturup "Oh, canavar geçiyor da ben de şunu bir çekeyim" havasında olduğu bariz. Kayıtlarda 15 metre uzaklıkta gölün üstünde yaklaşık 2 metre boylarında bir şeyin yüzdüğü çok belli oluyor. Ama videonun karanlık olması yüzünden tam ne olduğu belli olmuyor. Biz de kendi teknolojimizi kullanarak video kaydını temizleyip aydınlatıyoruz ve daha da yakınlaştırıyoruz. O da ne? O bir şnorkel mi? Sanki hava almasını sağlayan bir boruya benziyor. Durun, daha ayrılmayın. Biraz daha videoyu incelememiz lazım. Diğer kısımda ise palet olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Belki de canavarın boyu kısa gibi ve çok güzel kulaç atıyor.
Elimizdeki delilleri kullanarak bunun 1 metre 75 santim civarında dalgıç elbisesi giymiş ve ayağındaki büyük paletlerle muhtemelen zıpkınla balık avlayan biri olduğu kanaatini getiriyoruz. %90 insan olduğunu söyleyebildiğimiz bu video kaydının tamamen yalan bir haber olduğunu ortaya çıkarttık. Durun, bir yere ayrılmayın. Sıradaki diğer videoları inceleme vakti ve sizlere ihtiyacım var. YouTube'da 11 Mart 2010 tarihinde yayınlanan bir video ile karşınızdayım. Y Haber Ajansı tarafından yüklenen bu video neredeyse 7000 insanın dikkatini çekmiş ve videoyu izlemiş. 240p görüntü kalitesiyle çekilmiş olan bu video kaydı 2009 zamanının ilk kameralı cep telefonu ile çekildiği yazıyor. Van Gölü'nde balıkçılar tarafından yakalanan bu balığın videosunu gelin hep birlikte bir izleyelim. Video kaydını hepiniz benim gibi izlediniz ve incelediniz. Muhtemelen çok farklı düşünceleriniz de olabilir. Bunları yorumlarda paylaşarak bizleri de aydınlatabilirsiniz. Ama durun, bir yere ayrılmayın. Sıra inceleme vakti bizlerde. Bir balıkçının yakalamış olduğu yaklaşık 5 metre civarlarında bir balığın videosunu görüyoruz. Boyutu karakola bildirilen Van Gölü canavarı ihbarlarıyla uyuşuyor. Gelen ihbarların bazıları şöyle: 5-6 metre uzunluğunda, kafasının üstünde uzun bir anteni bulunan büyük bir yılana benzeyen canlıyı gördüm. Diğer bir ihbar ise Van Gölü üzerinde yaklaşık 10 metre civarında aşırı uzun ve aşırı parlayan yılana benzer bir canavar gördüm. Evet, bu ihbarların hepsi bu videodaki yaratıkla birebir uyuşuyor. Bu balık da 5 ila 6 metre büyüklüğünde ve yılana benziyor ve anteni var. Bu balığın göz yapısını incelerken bariz bir büyüklükte göz merceklerinin olduğu dikkatimizi çekiyor. Derin su canlılarının görebilmesi için ve gözlerinin basınç altında patlamaması için ya aşırı ufak ya da aşırı büyük ve büyük mercekli göz yapısına sahip olması şart. Bu balığı incelediğimizde derin su balığı olduğu bariz. Anteni var ve gideceği yönü aydınlatıp onun önünü görmesini sağlıyor. Ama yine de araştırmalara devam ediyoruz. Van Gölü'nün en derin noktası kaç metre diye hemen internete yazdığımızda bizi şöyle bir cevap karşılıyor. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 metre, en derin yeri ise 451 metredir. 451 metre derinlikte yaşayan bir canlı olabileceği kanaatimizde. Biz de internetten derin su canlılarını araştırmaya koyulduk ve elle tutulabilir bir kanıtla karşılaştık. Kürek balığı denen ve yaklaşık denizin 1450 metre derinliğinde yaşayan bir balık olduğunu öğrendik. Bu bize şu sorunsalı aklımıza getiriyor. Van Gölü acaba eskiden denize bağlı mıydı ve zamanla depremler sonucu sıkışıp kaldı mı? Belki de depremler sonucu deniz çekilerek Van Gölü kapalı bir şekilde kaldı ve içerisinde o dönemde yaşayan bazı balıklar sıkıştı ve böylelikle burada büyüdü. Belki de zamanında kürek balığı sürüsü de orada kaldı ve oranın suyuna adapte olup evrim geçirdi. İhtimaller aşırı derecede büyüyor. Bu zamana kadar yakalanmış en büyük kürek balığı yaklaşık 10 metre civarındaydı. Belki de Van Gölü'nde buna benzer ve 10 metre boyutlarını aşmış olan bir kürek balığı var ve arada bir yüzeye çıkıyor. Belki de Van Gölü canavarı aslında kürek balığı. Bu olasılığın yüksek ihtimal olması doğal. Ve buna bir yüzdelik verirsek %70 civarında Van Gölü'ndeki canavarın kürek balığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sakın ayrılmayın. Sıradaki görüntüler belki de gizemli yaratığı çözmemizi sağlayabilir. Öyleyse sıradakine geçelim. Van Gölü canavarı videolarının az izlenmesinin sebebi aslında halkın buna inanıyormuş gibi gözüküp de inanmamasından kaynaklı olabilir mi? Çünkü bir Loch Ness canavarı yazdık mı neredeyse her video 2 milyon üzeri tıklanma almış. O zaman Van Gölü canavarının en çok izlenen videosu bu olacak. Ve dünya tekrardan bizim sayemizde Van Gölü canavarını hatırlayacak. Bu sefer CNN kanalının 1997 yılında çekmiş olduğu bir haber ve video kaydı ile karşınızdayım. CNN çalışanlarından birinin çekmiş olduğu bu video kaydı sayesinde 1997 yılında Van Gölü canavarının isminin yurt dışında duyulmasını sağladı.
Kaydın orijinalliğini savunan kanalın paylaşmış olduğu haberdeki video kaydını gelin hep birlikte izleyelim. Video kaydının tamamını izlediniz ve benim gördüklerimin hepsini sizler de gördünüz. Haberi 2000 yılında tekrar yayınladılar ve bu sefer de hayli ilginç bir açıklama ile. İşin ilginç yanı ise Amerika'da da yayınlanan bu haberi tercüme ettiğimizde hayli ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Gizli bir ordu askerinin açıklaması olarak paylaşılan açıklama ise şöyle: Türk ordusu bu canavarı 2000 yılında gizli bir operasyonun parçası olarak öldürdü. Çok fazla ayrıntı yok. Ama görünüşe göre sürat tekneleriyle askerler ve bir Karaşahin helikopteriyle vurularak öldürmüş. Saldırı makine ve RPG turlarıyla ateşlendi olarak tekrar yayın yapıldı. Bu haberler yapılırken haliyle Türkiye'de o yıllarda televizyonun yeni yayılma döneminin olduğundan yurt dışındaki haberlerden kimsenin haberi yoktu. Öldürülmüş olan canavarın öldürülmeden önceki kaydı diye ısrarla üstünde duran kanalın bu kaydını bizim de bir incelememiz gerekiyor. Suyun üstünde yüzen siyah bir cismin varlığı bariz bir şekilde belli oluyor. Yine boyutlarının aşırı büyük olduğu bu kayıtta da gözüküyor. Yaklaşık neredeyse 7 ila 10 metre civarlarında bir boyutu var. Balineye benzer ya da fok balığına benzer bir deri yapısı olduğu da bariz. Bu kayıtlara bakacak olursak 7 ila 10 metre uzunluğunda parlak deriye sahip gri kahverengi bir renge sahip bir canlının olduğu bariz belli. Bu kayıtlara o yıllarda orijinal ve gerçek Van Gölü canavarı dediler. Bizim kanaatimiz de bu şekilde. Bazı bilim adamları ise o yıllarda evrim geçirmiş bir hayvan olabilir ve sorun sadece bizim onu keşfetmemiş olmamız diyor. Sizce bu Van Gölü yaratığı değilse ne olabilir? Demek ki Van Gölü canavarı da üreyebiliyor. Çünkü çok güncel kayıtlarla sizlerin karşısında olacağız. Yurt dışında yapılan araştırmalarda Grönland köpek balığının yaklaşık 400 yıl kadar yaşadığı tespit edilmiş ve daha da çok yaşayanların olduğu da söyleniyor. Bu ilginç köpek balığı 100 yaşına geldiğinde ergenliğe girip üreyebiliyorlarmış. Acaba Van Gölü'ndeki canavarda buna benzer bir şey olabilir mi? O da 100 yaşından sonra ergenliğe girip çoğalıyor olabilir mi? Ya da onlar da Grönland köpek balığı gibi 400 veya 500 yıl gibi uzun süreli bir şekilde yaşıyor olabilir mi? O zaman varsa bile Osmanlı döneminden beri yaşıyor. Çünkü Osmanlı'da kayıtlara geçirilmiş resmi belgeler mevcut ve buradan anlayacağımız kadarıyla hala genç ve üremeye devam ediyor. Amatör bir çekim ile baş başayız. Bünyamin Arvas'ın 2017 tarihinde çekmiş olduğu bu video kaydı gerçekten de şaşırtıcı. Ailecek piknik yaparken Van Gölü'nün üstünde garip bir cismin hızlı bir şekilde ilerlediğini görünce hemen cep telefonu yardımıyla video kaydını almış. Gelin hep birlikte bu video kaydını izleyelim. Vallahi gördür inan ki bak. Ya da ağıt bir şey almış götürüyor vallahi. Ağdır o. Vallahi ağa da gidiyor bakın. Bak işte vallahi o bir şey takmış. Ağdır herhalde üstünde. Üsttekiler ağdır. Video kaydını sizler de benim gibi dikkatli bir şekilde izlediniz ve şaşırdınız. Bir balık ağı sanki sürat teknesi gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Kendi kendimizce soruyoruz. Van Gölü'nde en büyük balık kaç kilogram diye. Yaptığımız araştırmalarda 2008 yılında yerli biri 10 kilogram büyüklüğünde bir inci kefalini yakaladığını gösteriyor. Kesin bir kanıt olarak bir fotoğraf bulunamadı. Yine araştırmalarımıza Van Gölü'nde sadece inci kefalinin yaşadığını ve başka bir balığın orada yaşamadığını da öğreniyoruz. Gerçi geçenlerde bir asker tarafından yeni bir tür balık da keşfedildi. Van Gölü'nde acaba daha da büyükleri olabilir mi sorunsalı aklımıza geliyor. Bir ağı bu kadar hızlı çekebilmesi için bu balığın en az 300 ya da 400 kilogram civarlarında büyük bir balık olması gerekiyor. Bizler buna Van Gölü canavarının somut bir kanıtı diyebiliriz. Sizce Van Gölü canavarı değilse bu ne olabilir? Bak işte vallahi o bir şey takmış. Ağdır herhalde üstünde. Üsttekiler ağdır. Bu seferki görüntümüz resmi kayıtlara geçirilmiş bir video kaydı. Show TV tarafından çekilen bu kayıt televizyonlarda Van Gölü canavarı olarak yayınlandı.
İşin ilginç tarafı ise Van Gölü canavarı nispet yaparmışçasına televizyoncular oradayken çıkıp "Ben buradayım, beni kayıda alın" diyor. Bir de bu canavara halk tarafından oldukça garip bir isim verilmiş. Canavar Bestami. Gelin hep birlikte Show TV'nin çekmiş olduğu bu kaydı izleyelim. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında su yüzünde kendini gösteren Van canavarı bir anda onlarca insanı göl kenarına topladı. Şarkılar bestelenen, adeta Van'ın simgesi haline gelen canavar, vatandaşların ilgisinden sıkılmış olacak, bir süre sonra gözden kayboldu. Kayıtlar kuşkusuz ki orijinal. Çünkü bu haberin çekimi esnasında çevrede canavarı görmek isteyen binlerce insan var. Adeta insan izdamı yaşanmış durumda. Bilmeyen biri bu topluluğu görse ya konser var zanneder ya da herhangi bir siyasi miting. Ama ne konser ne de miting. Canavar Bestami'nin havasına yetişemiyor insanlar. Halk adeta bu kayıtta o yıllarda onu ne kadar çok sevdiğini göstermiş. Direklere, ağaçlara, dağ tepelere çıkıp da canavarı göreceğim derken sakatlanan insanlar da var. İşin ilginç kısmı ise o saatte, o anda o canavarın çıkacağını nasıl öğrendiniz sorunu da akıllarımıza getirmiyor değiliz. Bizlerin de bu kaydı bir inceleme vakti geldi. Daha önceki kayıtlarda olduğu gibi uzun ve siyahımsı kahverengi bir varlığın suyun üzerinde yüzdüğü bariz bir şekilde belli oluyor. Ve gerçekten de dalga yaratması onun vücudunun yassı bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Görgü tanıkları bunun bir balina olduğunu söylüyor. Hatta ileriye gidenler de olmuş. Tekneyle yanına yanaşınca onun bir katil balina olduğunu da teyit eden insanlar var. Ama bir o kadar da bu yaratığın insanları oraya çekmek için heykel olabileceğini de söyleyenler var. Ama mantıklı bir şekilde düşünülünce yaklaşık 15 metrelik bir heykeli çekmek gerçekten de aşırı güç istemesi yüzünden bu olasılığı eliyoruz. Onun bir canlı olduğu kanaatindayız. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hatta bu canavar için şarkılar bile yazıldı. Van Gölü'ne gitmişem, canavarı görmüşem, canavarı görünce ben olduna etmişem. Canavar, canavar, oh canavar, canavar, canavarı görünce ben... Televizyonlara çıkmış, haberlere manşet olmuş, tarih kitaplarına işlenmiş. Devlet bunun adına binlerce araştırma yapmış, milyonlarca lira para harcamış. Demek ki böyle bir şey var ki bunların hepsi yaşanmış. Bu sefer de İlyas Haber Ajansı'na satılan bir görüntüyle karşınızdayız. Van Gölü üzerinde Kürt asıllı vatandaşların kayda almış olduğu bu görüntü gerçekten de tüyler ürpertici. Videoda Kürtçe "Bak bak canavar bu, aman Allah'ım kocaman, gemi boyunda" gibi konuşmalar geçiyor. Haber ajansına başvuran yerli halk hiç zorlanmadan bu görüntüyü güzel bir ücret karşılığı satıyor. İşte bu video kaydı sizlerle. ...2014 yılında çekilen bu video kaydını izlerken sizler de benim gibi ürperdiniz diye umuyorum. Video gerçekten de korkulmayacak gibi değil. Bir tekne üzerinde Kürt asıllı iki kişi Van Gölü'nün üzerinde gördüğü siyah büyük bir cismin üzerine doğru gidiyorlar. Kayıtlarda giderken hem korkuyorlar hem de geride dönmüyorlar. Resmen gölün üzerinde devasa bir timsahı anımsatan büyük ve kahverengi bir varlık var. Daha da yaklaşıyorlar ve kameradan da yakınlaştırıp kaydı almaya devam ediyorlar. Video kaydında direkt dikkatimizi çeken nokta ise şu oluyor. Sırt yüzgeçlerinin aynı bir timsah andırması ve bir dağ silsilesi gibi tırtıklı olması onun bir canlı olduğunu gösteriyor. Ve hızlı bir şekilde yüzerek karşıda bulunan adaya doğru gitmesi bu yaratığın evinin o adanın etrafında olduğunu işaret ediyor sanki. Belki de o adanın altında gizli geçitler var ve orası onun yaşadığı yer olabilir. Kayıt esnasında videoda gözüken cismin yaklaşık 3 ila 5 metre olduğu dikkatleri çekiyor. Ama herhangi bir kafanın olmadığını da görüyoruz. Belki de kafası suyun içerisinde yüzen ve sırt yüzgeçleri gözüken bir yaratık. Bunun timsaha benzemesi ve sanki bir dinozoru anımsatması ve İlyas Haber Ajansı tarafından bu görüntünün satın alınması işleri gerçekten de trajik duruma sokuyor. Bizlere kalırsa bu bir canlı ve Van Gölü'nün içerisinde bulunan bir adanın altında yuvası var.
Bu teoriyi destekleyen bir ipucu gördüyseniz yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Listemizin 4 numarasına geldik. Buraya gelene kadar kanıtlar aşırı çoktu. Her birini teker teker ince ayrıntısına kadar inceledik. Sıradaki bu video kaydı ise kışın Van'da yaklaşık 2 metre kalınlığında kar varken çekilmiş. Videonun çekildiği yerde neredeyse Van Gölü'nün üstü buz tutmuş durumda. Ama suyun üstünde öyle bir şey var ki resmen buzu kırıp geçiyor. Gelin görüntüyü izleyelim. Video kaydı gerçekten de şaşırtıcı. Hemen akıllara bunun bir yılan olduğu geliyor, değil mi? Ama şöyle bir şey de var. Yılanlar kışın kış uykusuna yatar ve soğukkanlı oldukları için hareket edemezler. Ama belki de kışa adapte olan bir yılan türemiş olabilir mi? Kanıtlarımızı hemen yılanlara çeviriyoruz ve araştırmamızı Van'da yaşayan yılan türleri olarak sabitliyoruz. Karşımıza gelen kayıtlar ise hiç iç açıcı değil. Van'da yaşayan en büyük yılan türü 2 metrelik engerek olduğunu öğreniyoruz. Ve hatta çiftçiler de bunlardan bıkmış durumda. Devamlı da öldürüyorlarmış. Yine video kaydını incelemeye karar veriyoruz. Yılan olasılığı gerçekten de çok yüksek ama farklı bir komplo da olabilir. Videoyu çeken kişi tarafından zekice tasarlanmış bir kurgu olasılığı da yüksek. Bunun ip bağlanmış ve çekilen bir poşet yığını olduğunu da söyleyenler var. Ama durun, bu olasılığı da eliyoruz. Çünkü poşet olsaydı düz bir şekilde gelirdi. Yılan gibi kıvrak şekillerde hareket edip ilerlemeye çalışmazdı. Yine de akıllarımıza bunun bir kürek balığı olma olasılığı gelmiyor değil. Çünkü tüm kanıtlar onu gösteriyor. Boyu, yüzme şekli ve dahası. Bizlere göre bu yüzen şey bir canlı. Ama kesin olarak göremediğimiz için kesin bir şey de diyemiyoruz. Yüzdelik payımızı verirsek %60 kürek balığına benzer bir balık diyebiliriz. %40 ise bir yılan türüne ait olabilir. Peki benim düşüncemdeki canlı değilse sizce bu yaratık ne olabilir? Bu zamana kadar izlediğimiz tüm videoları sizler de benim gibi hepsini teker teker incelediniz. Ama ben bunları incelerken gerçekten de çok zorlandım. Acaba gerçek mi, değil mi diye. Bana kalırsa Van Gölü canavarı gerçek ve yaşıyor. Ve hala da aktif bir şekilde üreyip yaşamını sürdürüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Evet, listemizin ilk 3'üne geldik. Gerçekten de ilk 3 çok önemli. Van Gölü canavarının illa da Van Gölü'nde yaşayacak hali yok herhalde. Bu video kaydı da İstanbul'daki Haydarpaşa açıklarında ortaya çıktı. Bir grup tarafından çekilen bu görüntü internette Haydarpaşa Van Gölü canavarı olarak işlendi ve yüklendi. Gelin hep birlikte bu kaydı izleyelim. Karşıda yangın çıktı. Oha! Oha! Lan ne oldu? Haber. Neresi burası ya? Bir şey patladı. Evet, bir yangın başladı. Haydarpaşa açıklarında bir yangın başladı şu anda. Video kaydı kuşkusuz ki tüyler ürpertici. Bu Haydarpaşa insanlar tarafından bu zamana kadar neler çekti ve neler yaşadı ah bir bilseniz. Ama bilmeniz de gerekiyor. 1979 yılında dev yakıt tanker gemisi Interpendente patladı ve Haydarpaşa'nın en büyük yangınları arasına girdi. Söndürülmesi haftalarca sürdü ve o bölge denizi yakıt sızıntısı nedeniyle çok kötü bir hal aldı ve binlerce canlı öldü. Yine bir yangın daha. 109 yıllık tarihi boyunca 3 kez yangın tehlikesi atlatan, bir kez tamirat gören Haydarpaşa Garı her şeye rağmen hala ayakta. Bunlar başlıca şöyle yaşandı. 1. Dünya Savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti.
1979'da ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Roman bayraklı Interpendant'la adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve kullanılmaz hale gelen gar tamir edilmişti. 1983 yılında binanın 2 kulesi de çöktü ve tamir edildi. Ve yine 2010'da bir yangın. Bu böyle sürüp geçti. Ama sakın bir yere ayrılmayın. Bizim tahminlerimizce burada bir komplo olabilir gibi duruyor. Bu video kaydı da 2017'de çıkan son yangından. Yağ varillerinin birbirine çarpması sonucu yine bir patlama meydana geliyor ve bu görüntü ortaya çıkıyor. Yangının içerisinden resmen devasa bir duman silsilesi ve buraya kadar geldiğimiz görüntülerdeki canavar yapısına benzer bir kayıt ortaya çıkıyor. Bir yandan Loch Ness canavarını andırıyor, bir yandan Van Gölü canavarını. Ama bir yandan da rüzgarla esen bir duman silsilesini. Ama fazla sürmeden 7 saniyelik bir görüntüden sonra kayboluyor. Akıllarda deli sorular. Bu zamana kadar bu kadar büyük yangınların çıkmasının sebebi belki de Haydarpaşa'da yaşayan ve Van Gölü canavarının bir kuzeni olan herhangi dev bir canlı olabilir mi? Ve onu rahatsız ettiklerinde ise böyle şeyler yapıp insanlara bir ders vermeye çalışıyor olabilir mi? Ah, olasılıklar, olasılıklar. Evet, burada bir komplo var. 1900'lü yıllarda kurulan Haydarpaşa Garı'nın altında belki de onu saklamak için yapılan bir barınak olabilir mi? Cevapları sizlere bırakıyorum ve şunu da hatırlatıyorum. Haydarpaşa açıklarında bunlara benzer çekilmiş 15 görüntü var. Balineye benziyor ama değil. Van Gölü canavarı gibi gizemli. Ama bu görüntülerin telif hakkını alamadığımız için paylaşamıyoruz. Eğer gerekli izinleri alabilirsek yakında yeni bir video gelecek. Demek ki canavar Bestami bayağı bir geziyor. Ya da Loch Ness canavarı ve Van Gölü canavarı aynı canlı ve yeraltı tünellerini kullanarak dünya turu yapıyor. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Aa, karşıda yangın çıktı. Oha! Oha! Ya ne oluyor? Neresi burası ya? Bir şey patladı. Evet, bir yangın başladı. Haydarpaşa açıklarında bir yangın başladı şu anda. İnternette bulunan bir görüntü sayesinde gerçekten de Van Gölü canavarının tam boyutuyla görüntülenmesine vesile oldu. 2006 yılında çekilen bu kayıtta bildiğimiz balina gibi sudan yüzeye çıkıp zıplıyor ve tekrar derinlere dalıyor. Görüntüler maalesef ki bulanık ama görünebilecek kadar da net. Gelin videoyu bir izleyelim. Videoyu bazılarınız ağzı açık bir şekilde hayretle izledi. Bazılarınız bir bilgisayar oyunu dedi. Ama burada herkes haklı. Videoda gölün üzerinde durduk yere büyük bir canlı bir balina misali zıplayıp resmen şov yaparmışçasına tekrardan suya geri dalıyor. Van'da gölde çekildiği iddia edilen bu yaratık gerçekten de çok farklı bir yapıya sahip. Ve videoda gördüğümüz kadarıyla 1000 kilogram üzerinde bir canlıya benziyor. Ve boyutları da muhtemelen 6 metre uzunluğunda. Her şeye rağmen 400 geci ve bir kuyruğu var. Evet, bazılarımız gibi bana da bu yaratığın görüntüsü tanıdık geldi. Biraz araştırma yaptık. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Sıçansıllar adı altında bulunan bir balık olduğunu tespit ettik. Gerçekten de aynısı ya da aşırı çok benziyor olabilir. Ama bu sıçansıllar balığının en büyük hali yaklaşık 100 kilogram olarak kayıtlar alınmış. Bu videodaki canlı ise 1000 kilogram civarında. Sizce evrim geçirmiş bir sıçansı balığı olabilir mi? Belki de oranın sodalı suyu bu balığa çok iyi geldi ve aşırı derecede büyüdü. Gerçekten de çok garip. Listemizin merakla beklenen bir numarasına geldik. Bu zamana kadar 9 video kaydını inceledik. Gördüklerimizin bazıları sahte, bazıları gerçekti. Ama her biri birbirinden gizemliydi. Bu sefer de bir video kaydı yok. Gerçek bir gazete haberi var.
Van Gölü'nde yaşadığı öne sürülen Van Gölü canavarının 121 yıl önce İstanbul'da yayınlanan Saadet gazetesine manşet olduğu belirtildi. Van Tarihi ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı İkram Kali, haberin Sultan Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet gazetesinin hicri olarak 28 Şubat 1306 sonlarında çıkan 1323 sayılı nüshasında çıktığı belirtildi. Bizce her şey gerçek duruyor. Gerçek olsa şimdi söyleyeceklerim bu kadar da olmazdı. Dönemin Van Vali Yardımcısı olmak üzere doktor, asker, futbolcu, köylü, balıkçıların da bulunduğu çeşitli yaş ve mesleğe sahip çok sayıda Vanlı'nın çeşitli tarihlerde gördüğünü söylediği, adına isim yarışması açılan, heykeli dikilen eski başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından adına Van Gölü Canavarı ismiyle şiir yazılan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Van Gölü Canavarı Araştırma Komisyonu kurulan, Van Denizi'nin simgesi olarak heykel yapılan, üstüne üstün padişah döneminde gazetelere manşet olarak yayınlanan ve 2. Abdülhamit bir araştırma komisyonu kurup araştırılmasına vesile olan, evet bu kadar açıklama bizce gerçekliği kanıtlıyor. Haberin tercümesi iki çeşit olarak nakledilmiştir. Birincisinde saldırıya uğrayan adamın kurtulduğu, ikincisinde ise canavarın onu yediği olarak yazılmıştır. Resmi olarak gazetenin kopyasını internetten çalışmalarımız sonucunda bulabildik. Osmanlıca yeminli tercümandan rica ettik. İşte gazete haberini bu şekilde tercüme etti. Bitlis merkez sancağına bağlı Hizan kazası ahalisinden 3 kişi Bulanık tarafına giderken yol güzergahı olması nedeniyle Van Deniz'in Tatvan Ahlatı arası sahillerinde tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer. Denize girer girmez hayvanlardan biri derhal ayağına sarılıp kendisini denize çekmeye, bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar. Yalnız başına hayvanın tasallutundan kurtulamayacağını anlayınca feryat ile arkadaşlarından yardım ister. Arkadaşları güç hal ile bu şahsı denizden çıkarır ise de hücum eden hayvan zavallı adamın topuğundan dizine kadar sarılmıştır. Adamın feryadı göklere çıkar. Bütün çabalar sonuç vermeyince bir çare adamın arkadaşları ateş yakarak hayvanın adamın ayağını bırakması için kuyruğunu ateş ile yakarlar. Ateş tesiriyle hayvandan yürek tırmalayan çığlık ile heybet, kuvvet ve acı ile havaya fırlar. Ayağını kapmış olduğu adamı da beraberinde kaldırıp 25 metre yüksekliğe çıktıktan sonra denize doğru inerek adamı da beraberinde alıp götürür. Evet, tüm gerçekliğiyle sizlere okuduk. Bu manşetten sonra artık hiçbir şey söylememize gerek yok ve biz Van Gölü canavarının gerçekliğine inanıyoruz. Ama yine sizlere bırakıyoruz. Eğer gerçek olmasa neden bu kadar ismini ünlü etsinler ki? Ve neden bu kadar para harcasınlar? Van Gölü canavarının tüm videolarını sizler de benim gibi incelediniz. İyi bir şekilde baktınız. Acaba Van Gölü canavarı gerçek mi diye. Evet, bazılarınız şoklar içerisinde. Bazılarınız hiç takmadı bile. Öyle bir şey olur mu dedi. Ama bazılarınız da inandı ve bana birçok video gönderdi. Bunları tahmin ediyorum. Yaşanacak olaylar bunlar. Evet, siz de Van'da yaşıyorsanız ve Van Gölü canavarını gerçekten de gördüm diyorsanız bize altta bulunan Instagram adresimizden o görüntüleri bize göndermeyi unutmayın. Biz de inceleyelim. Eğer kayda değer bir şey bulursak videolarımızda paylaşalım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı ve videoyu yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyleyse diğer videolara geçelim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Başka video.